Evet arkadaşlar, birlikte otomatik yanan bir far devresi yapacağız. Işık sensörlü bir far devresi olacak. Ben bunu araçlar için yapacağım. Kullanmak isteyen arkadaşlar farklı noktalarda da bu devreyi değerlendirebilir. Her zaman olduğu gibi minimum malzeme ile maksimum sonuç odaklı bir devre hazırlayacağız. İlk olarak BC547 transistörümü kıskacıma koyarak işleme başlıyorum. Kıskacıma yerleştirdim ve bir defaya mahsusen transistörümün bacaklarını söylemek istiyorum. İlk gördüğünüz bacağımız emitter bacağımız, ortadaki bacağımız base ve en soldaki bacağımız, yani bu bacağımız da kolektör bacağımız. Bunları söyledikten sonra rölemi devreye ekleyerek devam ediyorum. Rölemin bağlantılarını söyleyeceğim, ancak röle bağlantılarını söylemeden önce şunu belirtmek istiyorum. Rölenin üzerinde zaten açık bir şekilde görüyorsunuz. Rölemizin bobin uçlarından bir tanesini şu şekilde transistörümüzün kolektör bacağına ekliyoruz. Bu şekilde ekleyeceksiniz. Zaten röle üzerinde semboller var arkadaşlar. Burası rölemizin artısı, burası eksisi. Ters de verebilirsiniz, önemli değil. Burası normalde kapalı olan ucumuz, sembolü var, bakın üzerinde gözüküyor açık bir şekilde. Burası da normalde açık olan ucumuz. Ortadaki ucumuz da ortak bağlantı noktası. Bunları belirttikten sonra yine devremi hazırlamaya devam ediyorum. Devreye 220 ohmluk direncimizi ekleyerek devam ediyoruz. 220 ohmluk direncimizi rölemizin bir ucundan bağlayacağız arkadaşlar. Özellikle araçlarda kullanacak sevgili kardeşlerim için bu önemli. Bu direnci birazcık kalın ve wattlı seçin. Aksi halde koyduğunuz ince dirençler zarar görüp kolayca yanabilir. Şimdi şuradaki ortak bağlantı ucundan bir hat çekerek hattımızı şuradaki uca bağlayacağız arkadaşlar. Çünkü direncin üstünden değil, fara giden enerjinin direkt enerji hattı üzerinden geçmesini sağlayacağız. Bu bağlantımızı da gerçekleştirip sizlerle paylaşacağım. Sizin de gördüğünüz gibi kırmızı kablomuzda farımıza gidecek enerji hattımızı çektik. Direnç devreyi besleyecek, sadece amperi akım şiddetini düşürmek için kullandım. Asıl fara giden enerji burada kırmızı kablo üzerinden geçecek. Ben elimde bu kablo olduğu için bunu kullandım. Siz daha fazla yük çekecekseniz kablo kalınlığını artık kendi ihtiyacınıza göre ayarlarsınız. Şimdi devremizin neredeyse bitti aslında arkadaşlar. Sensör ve ışık şiddetini ayarlayabileceğimiz portunu bağlayarak devam edelim. Öncelikle sensör bağlantılarını gerçekleştireceğim. Base ve emitter arasına LDR'mizi bağlayarak devremize devam ediyoruz. BC547'imizin emitter ve base bacağı arasına LDR'mizi bağladık. Işık sensör görevini bu LDR'mizi üstlenecek. Işık geldiğinde devremizin kapanmasını, ışık kesildiğinde, karanlık olduğunda da devremizin aktif olmasını sağlayacak. Şimdi devreye ışık şiddetini ayarlayabilmemiz için, istediğimiz oranda ışık şiddeti ayarı yapabilmemiz için 100K'lık potumu ekleyerek devam ediyorum arkadaşlar. Devremiz neredeyse bitti. Pot bağlantılarını gerçekleştirdik. Şuradan potumuzu direncin bittiği noktadan orta bacağına bağlamayı unutmayın. Dıştan alırsanız devrenin hassasiyeti birazcık değişecektir. Bilginiz olsun. Şuradan bağlantımızı yapıyoruz. Diğer bağlantımız da base bacağımız üzerinden, yani transistörümüzün orta bacağına geliyor. Bu şekilde bağlıyorsunuz arkadaşlar. Ben hepsi bir arada rahat bir şekilde gözüksün diye bu şekilde yaptım. Hani siz bunu kablolarla uzatabilirsiniz. Özellikle LDR araçlarda kullanacak arkadaşlar. LDR'yi karşı taraftaki aracın farının vurmayacağı bir açıyla yerleştirmek zorunda. Güneş ışığının vuracağı ancak diğer aracının farının etkilemeyeceği bir açıyla yerleştirmek zorundasınız. Aksi takdirde karşıki aracın ışığı LDR'ye vurduğunda sizin ışıklarınız sönecektir. Hani onun açısını ayarlayarak yaparsanız sizin için daha iyi olur. Şöyle yaklaştırarak tekrardan göstermek istiyorum. Şimdi son potumuzu bağladıktan sonra devremizin enerji bağlantıları ve far çıkış bağlantılarıyla devam etmek istiyorum. Şu an elimde bir tane araba ampulü var. Şöyle geniş açıyı alayım. Şurada arkadaşlar görüyorsunuz. Bu araba ampulünü şimdi röle üzerinden besleyerek çalıştıracağız. Araba ampulümüzün eksisini şuradan alacağım. Burası devremizin ortak eksi girişi. Burası hem devreye eksi kutbunu vereceğiniz yer, hem de fara gidecek olan eksi hattının geçeceği yer. Ancak siz zaten arabanın şasisi kullandığı için buradan eksi çekmek zorunda değilseniz siz sadece devreye buradan eksi vereceksiniz. Artı kutbumuzu da arkadaşlar şuradaki normalde açık olan bacak üzerinden alacağız. Çünkü devremiz çektirdiği zaman yani rölemiz kapandığı zaman bizim fara enerji gitmesini istiyoruz. O yüzden şuradaki
normalde açık olan uçtan bağlantılarımızı gerçekleştireceğiz. Şimdi ben bu bağlantıları gerçekleştirip devrenin son şeklini sizlerle paylaşmak istiyorum. Her zaman olduğu gibi minimum malzeme ile maksimum sonuç alabileceğiniz bir devre oluşturmaya çalıştım arkadaşlar. Devremizin eksi girişi burası. Araçta kullanacak arkadaşlar far lambasına dediğim gibi buradan herhangi bir bağlantı yapmak zorunda değiller. Zaten arabanızın şasisi gerekli bağlantıyı oluşturacaklar. Sadece artı kutbunu şuradan gidiyorlar. Ben şu an araba ortamında olmadığım için haliyle buradan ekstra bir kablo daha lambama çekmek zorunda kaldım. Şimdi teker teker giriş ve çıkış noktalarını söylemek istiyorum. Devremizin eksi girişi burası. Devremizin artı girişi burası arkadaşlar. Şuradan artı girişini yapıyorsunuz. Far çıkışımız şuradaki bacağımız. Normalde açık olan bacağımızdan far çıkışımızı yapıyoruz ki devremiz enerji geldiğinde ve çektirdiğinde farımıza, lambamıza güç gitsin. Şimdi 12 voltluk enerji kablolarım elimde. Bakın devreye artı girişini buradan yapıyorum. Sizin de gördüğünüz gibi. Eksi girişimi de pilimden, akümden, artık güç kaynağımdan, ben ayarlı güç kaynağından faydalanıyorum. Gelen enerji girişimizi buradan yapıyoruz. Sizin de gördüğünüz gibi bağlantılarımı yaptım ancak farım yanmadı. Niye? Çünkü şu anda ışık olan bir ortamdayım. Işık şiddetini buradaki pot üzerinden istediğimiz şekilde yapabildiğimizi söylemiştim. Şimdi şuradan ışığımı kapatıyorum arkadaşlar. Bakın ışığımı kapattığım anda sizin de gördüğünüz gibi lambam yandı. Lambamın kapalı olduğunu varsayalım. Şu şekilde yapalım. Şimdi örnek veriyorum. Siz zifiri karanlık olduğunda mı lambanın sönmesini istiyorsunuz ya da böyle hafif karanlık olduğunda mı sönmesini istiyorsunuz? Buna göre kendi ihtiyacınıza göre devreyi dizayn edebilirsiniz. Bakın şu anda telefonumun flaşını da kapattım. Şimdi birazcık getirdiğimde gördüğünüz gibi yanıyor. Bakın telefonumun flaşını açacağım. Yine ışık söndü. Çünkü bu kadarlık ışık şiddetine göre, mevcut ışık şiddetine göre ayarlamıştım. Şimdi biraz daha düşürüyorum arkadaşlar. Bakın istediğimiz gibi ayar yapabildiğimizi anlatabilmek için gösterdim. Bakın ekstra aydınlatmamı açıyorum. Şu şekilde yakalım. Yine ışık söndü. Şimdi buradan pot üzerinden kendi zevkinize uygun şekilde ayarlamanızı yapıyorsunuz. Şimdi bu şekilde ayarladığımızı varsayalım. Telefonun flaşını açık bırakacağım ki hani siz yaptığım işlemi görebilirsiniz diye. Bakın karanlık olduğunu varsayalım. Şimdi lambamızın yanmasını istediğimiz için yanması için uygun olan pozisyonu ayarlıyoruz. Lambamız yandı. Gece oldu. Bakın gündüz oldu. Işığımız kapandı. Farımız söndü. Arabada olduğunu varsayın bu sistemin. Gece oldu tekrardan. Şöyle flaşım direkt LDR'ye geldiği için etkilemiyor arkadaşlar. Gece olduğunu varsayıyorum. Şu anda gördüğünüz gibi ışığımız yandı. Gündüz oldu. Kapandı. Tekrar gece oldu. Tekrar gündüz oldu. İşte tünele girdiniz. Işık arabanızın farları yandı. Tünelden çıktığınızda arabanızın farları söndü arkadaşlar. Şöyle LDR'nin görmeyeceği bir noktaya yerleştirmeye çalışayım ki lambamı ışık LDR'ye vurmasın. Bu sayede de etkilenmesin. Bakın tekrar görüyorsunuz. Işığı kapattığım an farım yanmaya başlıyor. Işık gelince farım sönüyor arkadaşlar. Siz bu devrede şurada gördüğünüz kırmızı kablonun olduğu yerden kırmızı kabloyu iptal edip 220 voltun nötrünü girerek fazı direkt lambaya verin. Nötrü buradan girerek arkadaşlar 220 voltluk lambalarınızda yine bu düzenekle idare edebilirsiniz. Dediğim gibi bu devreyi çok farklı amaçlar için kullanabilirsiniz. Tek şartımız burada devreyi 12 voltla beslemeniz gerekiyor. Yani devremiz 12 voltla çalışıyor. 12 voltluk enerjiyle beslediğiniz takdirde herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız. Eğer çok fazla yük çekecekseniz, örnek veriyorum, çok yüklü bir cihaz kullanacaksanız şu röleden bir tane daha alın arkadaşlar ve paralel bağlantı yapın. Bütün bacaklarını paralel olarak bağlayın. Örnek veriyorum, bu rölemiz şu anda 10 ampere kadar olan yükleri kaldırabiliyor. Yanına aynı röleden bir tane daha koyup işte birinci bacak, birinci bacağı, ikinci bacak, ikinci bacağı, ortadaki bacak, ortadaki bacağı olacak şekilde paralel bir bağlantı ve çıkış bacaklarını da birbirine bağlayarak oluşturursanız 10 amper değil 20 amperlik çıkış sağlarsınız. Üçüncü bir röle eklerseniz 3 röleye kadar herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız. Transistörün gücü yeter. 30 ampere kadar olan yükleri bağlayabilirsiniz. Yine bu sistemi kullanarak dediğim gibi 220 voltluk projektör olur. Gece devreye girmesini istediğiniz herhangi bir şey olur. İşte arıcılarımızın hava karardığında işte ayıları kaçırmak için kullandıkları düzenekler var. Öyle bir düzenek olur.
Bunu siz kendinize uygun şekilde tekrardan dizayn edip kullanabilirsiniz. Devre ana hatlarıyla bu şekilde çalışıyor. Şöyle tekrardan gösteriyorum. Bakın arkadaşlar, ışığı kapatıyorum. Lambam devreye giriyor. Işığı yakıyorum. Lambam devreden çıkıyor. Yalnız burada özellikle araçlarda kullanacak arkadaşlar için ekstra bir not söylemek istiyorum. Şuradaki LDR'yi öyle bir açıyla yerleştirin ki karşıdan ışık vurduğu zaman farlarınız sönmesin arkadaşlar. Karşıdaki aracın ışığı LDR'nize, yani sensörünüze geldiğinde sizin farlarınız sönmesin. Aksi halde bakın şöyle bir manzara ile karşılaşırsınız. Şimdi bunu karşıdaki araba olarak düşünürseniz bakın arkadaşlar, şöyle LDR'ye yaklaştırıyorum. Bakın titreşmeye başlıyor. Bir nevi modülasyona giriyor. Bunun olmaması için bunu güneşi görecek şekilde bir açıyla yerleştirin. Zaten araçlardaki sensörlere dikkat ettiyseniz yukarıdan ışığı görecek şekilde yerleştirilmiştir. Bu şekilde ayarlayın ve sokak lambalarından etkilenmemesi için de buradaki potu kısarak kendinize uygun şekilde devreyi dizayn edebilirsiniz. Kullanacak, yapacak arkadaşlara şimdiden güle güle kullanın diyorum. Yapacak olan arkadaşlara başarılar diliyorum. Bir sonraki videoda görüşünceye değin şimdilik hoşça kalın arkadaşlar. Bana destek olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Aboneyseniz videolarımı beğenerek bana destek olabilirsiniz. Her zaman olduğu gibi yorumlar kısmı açık. Elimden geldiğince sorularınıza cevap vermeye çalışıyorum. Yorumlar kısmına sorularınızı bırakarak bana ulaşabilirsiniz. Şimdilik hoşça kalın.